Bugün size aşırı vakit kazandıracak harika bir tool göstereceğim. AutoCAD. Bilmeyenler için kısaca anlatayım. AutoCAD aslında bu yaratıcılıktan bağımsız. Her video çektikten sonra yapmamız gereken o zorunlu işler var ya. Boşlukları kaldır, onu yap, bunu yap falan. Onların hepsini içerisinde barındıran büyük bir tool diyebiliriz. İçerisinde işte onu 10'a ayırmışlar. Farklı farklı özellikleri var. Şimdi ekran kaydını başlatıyorum ve size bütün bunları gösteriyorum. Evet, Premiere projemizi açtık. Önce videomuzu attık. Bu Apple Creator Studio videosu. İzlemeyenler... Bunu daha önce hiç yapmamıştım. Muhtemelen şurası. Alternatif alayım. Şurası. İkisinden biri yapın işte. O videoyu şimdi AutoCAD'la ne kadar hızlı yapacağımı göstereyim. Öncelikle videoyu timeline'a sürüklüyorum. Yes, çemçük azdı ben. Daha kısaca şöyle bir düzen de yapalım. Düzen önemli. Şimdi burada karşımızda yaklaşık 18 dakika 22 saniyelik bir video var. Bunu editlemeyi tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani şuradaki boşluklardan görebilirsiniz. Biraz gir çık tekrarlar, onlar bunlar, bir sürü bir şey var. Şimdi AutoCAD'la bunu çok hızlı şekilde çözeceğiz. Windows'a gidiyorsunuz. Extensions içerisinde AutoCAD burada hazır. Tıklıyorsunuz ve edit yapmaktan daha uzun süre açılması ilginç bir şekilde. Beklerken ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Merak ettiğimiz için birkaç yorum atmaya hazırlanıyoruz. Daha yorum atmıyoruz, sakin. Önce hazırlanıyoruz. Şunu soracağım, bunu soracağım diye gaza geliyoruz. Abone olmadığımızı fark edersek de hemen abone olup zili açıyoruz. Ve şimdi devam ediyoruz. AutoCAD açıldı. Şimdi içerisinde birkaç özellik var. Kısaca anlatayım. Silences, bu aradaki boşlukları yok etmek için. Podcast, birkaç kameralı işlerde kullanabileceğiniz bir şey. Örneğin 2 kişinin sohbet ettiği 3 kameralı bir setup düşünün. Tek tek görüyorsun ve bir geniş açı. 3 kamera direkt editi yapıyor. Auto Captions, altyazıları yazıyor. Auto Zoom, YouTuber'ların böyle şeyleri var ya, onları yapıyor. Auto B-Roll'da araya işte bahsettiğiniz konularla alakalı videolar ekleyebiliyorsunuz. AI üretimi videolarda yapabiliyorsunuz. Auto Viral, videonuzdaki burası viral olur hocam bence önerilerini yaptığı yer. AutoCAD Repeat, aslında tekrar etmek zorunda kal, bazen hata yapıyorsunuz ya. Onları algılayıp doğru take'i çıkarıyor aradan. Auto Profanity Filter, burada sansürlemek istediğiniz kelimeler varsa onları belirtiyorsunuz. Onlara yakılıyor ya da bipleyebiliyorsunuz. İster silin ister bipleyin. Auto Resize, videoyu dikeye çevirmek isterseniz. Auto Chapters'da YouTube'da bu altta şeyler, bölümler oluyor ya, onlar için. Hızlıca şöyle bir şey yapacağız. Auto Slices'ı bir tıklayacağım. Burada diyor ki tüm timeline'ımı, giriş çıkış noktaları belirlediysen onları mı seçmek istersin yoksa seçtiğin bir klibi mi editlemek istersin diye soruyor. Ben klibi seçeyim. Diyeyim ki Selected Clip. Zaten ikinci ve üçüncü kanalda herhangi bir şeyim yok. Onları da kapadım. Şimdi burada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Şu seviyenin altındaysa ses, ben bunu keseceğim diyor. Bunu isterseniz AI ile hesaplattırabiliyorsunuz. Bütün waveform'u algılıyor ve diyor ki evet, eksi 48 desibel bunun için uygun. Ben okey diyorum. Burada hazır presetler var. Daha sakin, işte daha enerjik, jump cut çok ani olacak falan gibi. Ben enerjik bir şey istiyorum buraya. Zaten otomatik buradaki sayılar değişiyor, farkındaysanız. Şunun altındaki katları yok et diye bir şey seçebilirsiniz. Ben şu an onu istemiyorum. Sessiz yerleri sil var. Kesip tut var. Mute'a al var. Yani sadece visibility'sini kapatıyor. İsterseniz sil ama boşlukları kalsın var. Ben sil yok et, paramparça et diyorum. Transition'lar ekleyebiliyorsunuz. J-cut, L-cut bildiğiniz üzere. Ya da hepsini birden. Hiç öyle şeyler istemiyorum. Burada bir ön izleme var. Şuraları keseceğim, buraları keseceğim. Diyorum ki kes. Hadi bak. O sırada biraz gitar çalacağım. Şarkının introsunu çalamadan daha zaten bitirdim. 18 dakika 22 saniyelik bir videonun editini 27 saniyede yaptım. Şimdi şunu hemen aşağı alıyorum, bakıyorum video zaten sadece boşluklarla 10 dakika 50 saniyeye düşmüş. Devam edelim. Başka neler yapabiliyoruz? Mesela Auto Zoom. Burada isterseniz tutorial da var. Oradan nasıl yapacağınızı da görebilirsiniz ama ben zaten gösteriyorum. Şurada in-out point'i belirleyelim. Out zaten in belirlendi. In-out point'leri diyorum. Bunları kapadım. Devam. Şimdi burada karşınıza yine zoom'un ritmi, yani ne kadar aralıkla bunu yapması gibi bir şey çıkıyor. Ben yine enerjik istiyorum. Aşırı enerjik bir video falan değil ama öyle istiyorum. Burada ne triggerlasın diye bir opsiyon var. Konuşma mı yoksa AI duyguya göre mi belirlesin yoksa highlight'a göre mi belirlensin diye. Bu uygulamanın en güzel yanı Türkçe desteği var. Burada aşağı Türkçe'ye inip
burada. Konuşmaya ve highlightlara göre yapılsın. Burada ne kadar yakınlaşsın diyor. %40, %35 iyidir. Zoom stili jump cut mı, smooth mu, snap in mi? Yalnız bu smooth olmasın. Tak jump cut ve snap in olsun. Onları beğendim. Herhangi bir kamera movement'ı strong olsun. İstediğimi seçerim. Burada extra track vesaire seçebiliyorsunuz. Çok şey seçtim. Çok vakit kaybettim şu an. Hadi artık yeter. Şurada minik oynamalar var. Görüyor musunuz ya? Çok tatlı. Şimdi bu işlemi yaparken siz ne yapabilirsiniz? Sosyal medya kasabilirsiniz. Biraz kitap okuyabilirsiniz. Çok saçma. Dünya siyasetiyle alakalı inanılmaz bilgiler edinebilirsiniz. Yarın hatırlamayacağınız bilgiler. Film izleyebilirsiniz. Ya da sıkılabilirsiniz mesela. Arada bir sıkılsak değil mi? Beni anlayan anladı. Şu an tüm timeline'ı detect etti ve bütün transform layer'larını koydu ama bir bug'a düştü muhtemelen. Evet, şu an tüm transformlarımız da tamamlandı. Sürekli öyle şeyler oluyor. Ama bundan önce mesela ne yapmak daha mantıklıydı? Aslında Auto Zoom'dan önce AutoCut Repeat sanki çok daha mantıklıydı değil mi? Yine in-out'ları seçiyorum. Tek kanal. Şunları kapatsam acaba her seferinde seçtirmez mi diye de bir düşündüm ama bakalım. Devam. Türkçe seçiyorum dilimi. Generate Transcription diyorum. Ve bu sayede ne yapıyorum? Hemen göstereyim mi? Hemen gösteriyorum. Hemen Dicle Söz bir YouTube kanalına giriyorum. Videolara tıklıyorum ve ne harika videolar ya. Ondan ona geç, bundan buna çık, bundan şey yap. Tüm bunları rahatlıkla yapabilirim ya. Şu an ne yapmam gerekiyordu? Yok onu sil, oradan repeat delete, oradan ilerisini al, bunun eksisini çıkar, bunun şey... Hiç gerek. Şimdi videomuz 8 dakika 20 saniyeye düştü. Auto zoom'umuzu zaten yaptık. Girişiklerimiz var. Profinity filter'ı şu an gösteremiyorum çünkü bu videoda zaten bir sorun yaşamadım bununla ilgili. Ama şunu yapabiliriz mesela Auto Chapters. Yine in-out'ları seçiyorum. Bu sesleri yine kapıyorum. Bu niye böyle oluyor ya? Devam. Türkçe Generate Chapters. Bitti. Burada tüm bölümleri, hangi saniye aralığı ve başlarının ne olduğunu yazıyor. İsterseniz buradan ben şablonlar, temalar, özelliklerini başka bir bölümün içerisinde dahil etmek istiyorum. Bunu sildim. Ya da Export Chapters for YouTube dediğimde bir chapter.txt dosyası veriyor bize. Kaydediyorum. Bize verdiği dosya bu. Bunu kopyalayıp YouTube description kısmına yapıştırdığınızda chapter'larla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bazen tabii ki adjust etmek gerekebiliyor çünkü sonuçta tam olarak sizin kafanızdaki şeyi anlamayabiliyor. Ama bunları ekstradan add chapters deyip direkt timeline'ın üzerine de gömebiliyorsunuz. Bu da tabii ki editte ister istemez zaten bitirdi. Bu da tabii ki ne sağlıyor? Editte ister istemez farklı şeyler eklemek ya da çıkarmak isteyebilirsiniz. Efektler koymak isteyebilirsiniz vesaire. Haliyle hani tüm editi zihninize girip yapmadığı için bazı yerlerde ekstrasız değişiklikler yapmak istersiniz. Haliyle hangi bölümü ilgilendirdiğini timeline'da görüyor olmak fazlasıyla avantajlı. Şimdi bu da tamam. Auto Captions diyelim. Yine in-out pointlerini belirledim. Dili Türkçe seçiyorum. Şimdi burada yapabileceğiniz iki opsiyon var. Bir, AutoCut'a güvenip direkt onun algıladığı audio to text modelini kullanıp o şekilde altyazıyı animasyonlu şekilde verebilirsiniz. İki, farklı bir araçla, ürünle, programla, yazılımla neyse siz audio to text yapıp yani sesi yazıya çevirip sonrasında bunu bir .srt dosyası olarak ekleyebilirsiniz. Böylelikle sadece işin animasyon kısmını da AutoCAD üstlenebilir ama ben şu an onunla da uğraşmak istemiyorum. Yap diyorum. Yapsın abi. Yapsın yani. Şimdi altyazıyı eklemeden önce de bir ekran daha var. Burada altyazı stilinizi seçmeniz lazım. Burada işte Zekking, Kai, Kabilame, Ema falan birileri var. Bunlar kim bilmiyorum. İsterseniz community presetler var. Burada topluluğun oluşturduğu animasyonlar var. MrBeast yapıştır. O fontu bulamadı. Mesela bak böyle sorunlar olabiliyormuş. Ben Kabilame diyeyim. Bu kadar basit. Burada ayrıca size transkripti çıkartıyor. Haliyle bir değişiklik yapmak isterseniz buradan bunun editini yapabiliyorsunuz. Ben hiçbir değişiklik yapmak istemiyorum. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Diyorum ki caption'ları ekle. Bitti. Bu arada tüm bunlar çok hızlı sürüyor. Burada bir caption kanalı oluşturuyor. Bunun içerisine tıklayıp neler yaptığını görebilirsiniz. Ayrıca mesela caption kanalına geldim. Buradan Effect Control'den 200. Evet, şu an şöyle bakalım tabii daha mantıklı. Hemen bir bakalım nasıl olmuş. Numbers'ta bir takım formüllere ihtiyacınız olabilir. Bunları yapabilirsiniz. Ama satın aldıysanız harika.
Devam ediyorum. Burada ne yapabiliriz? Auto resize yapabiliriz. Bunun illaki dikeyine de ihtiyacımız olacak. Yine in-out pointlerini seçiyorum. Devam. Bakıyorum. TikTok vesaire için short istiyorum. Twitter için istemiyorum. İsterseniz buraya siz ekstra kendi presetinizi ekleyebilirsiniz. Aşırı abuk subuk platforma paylaşım yapıyorsunuzdur. O versiyonu lazımdır. Bunu yapabilirsiniz. Subject follow var. Hani karakteri takip etme, objeyi takip etme. Bunu fast yapmak istedim. Bir watermark eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben onu da eklemeyeceğim. Resize sequence diyorum. Şu an 8 küsur dakikalık tüm videoyu ben zaten anlatmaya çalışırken 6 saniyede yaptı bile. Hemen bakalım. Şu an zoom in zoom out'larımız var. Altyazımız var. Tabii altyazıyı yataya göre yaptığımız için dikeyde o patlıyor ama dikeyde yaparsanız ona göre bir problem yaşamazsınız. Bu arada şunu da göstermem lazım. Tüm bunları kafasına göre yapmıyor. Aslında sizin backup olarak ilk editiniz, bu en uzun editim var ya, backup olarak tutuyor. Farklı bir edit yaptığınızda bunların hepsini backup olarak ekliyor ki sonrasında geriye dönüp başka değişiklikler yapmak isterseniz bunları yapabilirsiniz. Ki burada başka değişiklikler yapmak isterseniz, önceki versiyona dönmek isterseniz hepsinin backup'ını tutuyor sizin için. Bu tabii biraz projeyi şişiriyor olabilir mi? Olabilir ama zaten siz final istediğiniz yere geldikten sonra bütün o backup sekanslarını silebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi dikey videomuza geldik. Auto viral diyoruz. In-out seçemiyoruz çünkü in-out yok. Haklı o da. In-out seçiyoruz. Sesimiz net. Buradan dilimizi Türkçe seçiyoruz. Detection metodu Transcript AI. Find viral clips. Bitmiş. Çok pardon. Size şu bilgiyi de vereyim. AutoCAD Premiere Pro, artık yeni adıyla Premiere ve DaVinci Resolve için var. After Effects ya da farklı bir işte Final Cut vesaire bir şey kullanıyorsanız onlarda maalesef yok ama bence Final Cut'a gelir gibi. Gelir. İçeriden hiçbir bilgi almadım ve kendi uydurduğum bir şey, yani öyle gaza gelip kesin gelir deyip satın alıp öyle bir şey yapmayız. Zaten satın alamıyorsunuz. Aylık ücreti var. Burada şöyle şeyler var. Viral skoru veriyor tüm booklere. Bakın 87, bu viral neymiş ya, ben bunu ayrıca... Şimdi bunu seçiyorum. Diyorum ki bunu üret. Önce analiz etti tüm bölümleri. 2 saniyede de şu an viral klibimi çıkardı, bana verdi. Al dedi, kullan. Zoom in zoom out var, her şey var. Sonunda minik bir çapak var, onu fırt diye sileriz. Şimdi AutoCAD'da neler yaptık? Öncelikle boşlukları sildik. Altyazılarını yazdık. Otomatik zoom in zoom out'larını yaptık. Viral klibimiz varmış, onları gördük ve onları generate ettik. Tekrar eden bölümleri sildirdik. Yatay videoyu dikeye çevirttirdik ve YouTube için bütün bölümlemeleri yaptırttık. Burada iki şeyden bahsetmedim. Bir B-roll, bir de podcast kısmından. Podcast için şu an elimdeki görüntüler zaten ona el vermiyor. 2-3 kamera olunca orada hem konuk hem de sunucuyu seçip ona göre edit yaptırtabiliyorsunuz. Hatta işte maksimum 10 saniye bir kamerada kal, 8 saniye kal, 30 saniye kal. İşte sunucunun ve konuğun ses kanalları ayrıysa ona göre editte farklı şeylere müdahale ettirtebiliyorsunuz vesaire. Aşırı güzel ve kapsamlı bir şey. O yüzden kesinlikle kullanılabilir ki önceden kullandığımı biliyorum, o yüzden söylüyorum. Auto B-roll'da şu an çok vakit alacak bir videoyu iyice uzatacağı için şu an yapmak istemedim. O yüzden şimdi bir AutoCAD özeti geçireceğim. Şimdi AutoCAD sadece boşlukları kes özelliğiyle kullanmak isterseniz $10 ama tüm özellikleriyle kullanmak isterseniz $20 aylık. Yıllık alırsanız da aylık $15 falan denk geliyor. Değer mi? Eğer günlük işiniz bu tip editler yapmaksa ve saatlerce o boşlukları sil et falan gibi şeylerle uğraşıyorsanız gerçekten değer. Evet, AutoCAD size tamamen bitmiş bir edit vermiyor. İlla ki müdahale etmeniz gerekiyor. Ama örnek veriyorum, yarım saatlik bir videoyu siz işte 4-5 saatte editliyor, bütün her şeyini koyuyor ediyorsanız bunu gerçekten söylüyorum yarı yarıya düşürebiliyor. Bunu tabii patronunuza çaktırmazsınız. Yarım saat gibi dersiniz. Biraz kahve, bir çay falan öyle halledersiniz. Bazı tabii ki patlayabildiği yerler var. Özellikle altyazılarda Türkçe yapmaya çalıştığında ara ara saçmalayabiliyor ama onları da düzenli kısmından editleyip düzeltebiliyorsunuz. Bir sorun yaşamıyorsunuz o tarafta da. Chapters'ta tam istediğiniz sonuçları vermeyebilir ama genel akışını oturtması için bayağı işlevsel. Ya bu tool'lar bir tıkladım şu oldu bitti falan gibi değil de sizin uğraşacağınız vakti ciddi anlamda düşüren bir tool olarak baktığınızda gerçekten başarılı. Peki AI işimizi elimizden alacak mı? Şu an için değil. Hala vaktimiz var. En azından bu video paylaşırken hala vaktimiz vardı. Sen
izlediğinde belki artık yoktur, onu bilmiyorum tabii ki. Bu videoyu izlediğiniz için aşırı teşekkür ederim. Muhtemelen bildiğiniz bir tool'du ya da görmüş, duymuş olduğunuz bir tool'du ama şu güzide dilimizde anlatan, aşırı şeker mi şeker bir YouTuber değilim. Aşırı şeker mi şeker bir kişi anlatmıyor bana, o yüzden alamıyorum, nasıl alacağım bilemiyorum diyordunuz. Ben bu göreve nail oldum. Teşekkür ediyorum. Bunun gibi farklı tool'lar inceliyorum ve benzer videolar üretiyorum. Diğer videolara geçip onları izleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, beğenebilirsiniz, zili açabilirsiniz. Şöyle biraz şıkıdım dans edebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben buna karışamam. Ama neye karışırım? Bu videoyu beğendiğiniz için sizi öpebilirim. Buna karışabilirim. Öpüyorum. Gel. Öpüyorum. Ben öpücü bir arkadaşınızım. Her videoda biraz öperim. iPhone'da bugün sana mail attım. Umarım dönersin.